1984 yılı, 41 yıl önce. Gene böyle aylardan Ağustos ayıydı. 14 Ağustos'u 15 Ağustos'a bağlayan gece. PKK'nın kurucularından olan, kod adı da Gözlüklü Ali olan Abdullah Ekinci isimli terörist, Abdullah Ekinci, kendisine bağlı işte militanları topladı. Dedi ki silahlı propagandaya başlıyoruz. Şemdinli'yi basacağız. Kürdistan Kurtuluş Birliği kuruldu. Şemdinli'yi basarak bunu duyurmuş olacağız dedi. O Abdullah Ekinci Mahsum Korkmaz'ın yardımcısıydı. Mahsum Korkmaz'ın grubu Eruh'u basacaktı. Eş zamanlı olarak Abdullah Ekinci'nin grubu da Şemdinli'yi basacak. Baskın planını Abdullah Ekinci detaylarıyla açıkladı kendi grubuna. İşte kendi grubunu ikiye ayırmıştı. Birincisi saldırı grubuydu. Diğeri ajitasyon grubuydu. Herkesin ne yapacağını tek tek anlattı. Önce işte saldırı grubu hareket edecekti. 5 dakika sonra öbür grup devreye girecekti falan. Eylem saati tam 21.30'du. Dağıldılar. 15 Ağustos oldu ertesi akşam. Saat tam 20'de Berarej denilen mevkide ceviz ağacının altında toplandılar. Gündüzün kavurucu sıcağı artık ayaza dönmüştü. Hava zifiri karanlıktı. Saat 21.10'da Şemdinli girişindeki trafonun yanına geldiler. Hacı Kod adlı Seferi Yılmaz'la buluştular. Şemdinli'yi avucun içi gibi biliyordu bu Seferi Yılmaz. Hacı Kod adlı. Başka bölgelerden gelen teröristlere kılavuzluk yapacaktı. Herifin işi bu. Önlerine düştü. Tarihteki bu ilk PKK baskınına bakın kılavuzluk yapan Hacı Kod adlı Seferi Yılmaz sonradan aynı Şemdinli'de belediye başkanı oldu. Neyse. Abdullah Ekinci'nin silahlı grubu Şemdinli girişindeki trafonun yanına geldiler. Bu Hacı Kod adlı Seferi Yılmaz'la buluştular. Seferi Yılmaz'ın kılavuzluğunda ilçeye girdiler. Saldırı grubunun yarısını karakolun karşısındaki caminin hemen yanına, duvar kenarına yerleştirdi Abdullah Ekinci. Geriye kalanları da inşaat halindeki askerlik şubesine götürdü. İnşaata girdiler. İçeride 5-6 işçi yatıyordu. Korkmayın size bir şey yapmayacağız falan dediler. Başlarına silahlı bir nöbetçi bıraktılar. Çatıya çıktılar. Askerlik şubesi inşaatının çatısına çıktılar. Ellerinde roket atar vardı. Belçika yapımı NATO piyade tüfeği G1 vardı. Sovyet yapımı ayaklı böyle uzun namlulu Diktiryov tabir edilen makinalı tüfek PK vardı. Saat tam 21.30'da en önce roket atarın tetiğine bastılar. Subay gazinosu vuruldu. Ardından yaylım ateşe başladılar. İşte aşağıdan yukarıdan böyle her taraftan sınır tabur komutanlığını, ilçe bölük komutanlığını, subay gazinosunu tek tek hedef aldılar. Aralıksız 5 dakika sürdü. Bu 5 dakikanın sonunda saldırı grubu geri çekilirken ajitasyon grubu devreye girdi. Kahvehanelere daldılar. Dediler ki Kürdistan'ı kurduk, yaşasın PKK. İşte bu sloganları atarak vatandaşlara bildiri dağıttılar. Sonra hep birlikte geri çekildiler. Gene trafonun yanında buluştular. Her şey 10 dakika içinde olup bitmişti. Şemdinli'den ayrılmadan önce de işte pankart astılar. Böyle bombalı bir pankart. Üzerinde Kürtçe yazıyordu. Halka duyuru, tüm yollar mayınlıdır yazıyordu. Yani takip edilmesinler diye yapılmış bir numaraydı işte. Pankartta tüm yollar mayınlıdır yazıyordu. Milattı bu, milat. İhanetin miladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Ağustos 1984 gecesi saat 21.30'da tarihinde ilk kez bölücü terör örgütü tarafından vuruldu. Eruh ve Şemdinli eş zamanlı olarak basıldı. Eruh'ta Süleyman Aydın şehit oldu. Bölücü teröre verdiğimiz ilk şehitti. Bu nedenle Şemdinli pek önemsenmedi, unutuldu. Zamanla unutuldu. Toplumsal hafızada sadece Eruh baskını kaldı. O ilk şehit nedeniyle. Aslına bakarsanız Şemdinli'yi unutturup Şemdinli'den bahsetmeyip Eruh baskınını önemsemek, Eruh baskını yüceltmek PKK'nın da işine geliyor. Çünkü
Eruh baskınını işte az önce de söylediğim gibi PKK'nın rol model aldığı, heykelini bile diktiği, işte terörist yetiştirdikleri akademiye adını verdikleri Mahsum Korkmaz gerçekleştirmiş. Halbuki Türk milleti 15 Ağustos 1984 gecesi bir değil iki şehit vermiş. Şemdinli baskınında jandarma astsubay çavuş Memiş Arıbaş ağır yaralanmıştı. 1963 doğumluydu Memiş. Aksaraylıydı. Helikopterlerle koma halinde işte Van'a götürüldü. Oradan uçakla Gata'ya kaldırıldı ama 5 gün dayanabildi. 5. gün son nefesini verdi maalesef, şehit oldu. Sonra baba ocağında Aksaray'da toprağa verildi. Kabrinde bugün, fotoğrafta da görüyorsunuzdur, şehadet tarihi olarak 15 Ağustos 1984 diyor. Yani biz o ilk baskında 2 şehit verdik. Biri Süleyman Aydın'dı, biri Memiş'ti. Memiş Arıbaş, jandarma assubayı. Aksaraylı assubayı. Ve 41 yıl sonra bakıyoruz kardeşim. Tam olarak 15 Ağustos günü. Bakın bu yandaki videoda görüldüğü gibi. Erdicim sesini de ver hatta videonun üstten görüyoruz. Mardin'de, Hakkari'de, Diyarbakır'da PKK'nın o ilk baskının 15 Ağustos 1984 baskınlarının yıl dönümünde saat tam 21.30'da bu gördüğünüz şekilde kutlamalar yapıldı. Havai fişek yapıldı. Havai fişek atıldı. PKK'nın internet sitelerinde, PKK televizyonlarında bunu cayır cayır yayınladılar. Alkışlar eşliğinde, zılgıtlar eşliğinde havai fişekler fırlattılar böyle. Eruh ve Şemdinli baskınlarının yıl dönümünü böyle kutladılar. Güya silah bıraktılar, güya mecliste komisyona oturdular ama işte bu. Silahlı mücadeleye başladıkları günü işte böyle kutluyorlar, anıyorlar, yüceltiyorlar. Aksaraylı astsubay Memiş Sarıbaş'ın şehit edilmesini işte böyle kutladılar. Bu kutlama görüntülerinden sadece 24 saat önce 14 Ağustos günü AKP'nin kuruluş yıl dönümü, meclisteki partilerden bakın sadece İyi Parti İmralı ve Kandıra için kurulan o meclisteki komisyona katılmadı. İyi Parti'den belediye başkanı seçilen bu arkadaş hem komisyona katılmayan İyi Parti'yi sattı hem de Aksaray'da yatan şehidimiz Memiş Arıbaş'ın kabrinden de utanmayarak İmralı ile Kandil ile masaya oturan AKP'ye geçti. Diyorum ya, zamanlaması itibariyle çok hazin bir döneklik oldu yani. PKK yüzünden verdiğimiz ilk şehidimiz Aksaraylı Memiş Arıbaş, Aksaray'da kabrinde yatıyor. PKK böyle havai fişeklerle kutlama yapıyor. Aksaraylı belediye başkanı da İyi Parti'den ayrılıp AKP'ye geçip sarayın böyle elini öpüyor. Şehitler ölmez filan deniyor. Ne? Şehitler işte böyle ölüyor. Güya silah bırakan PKK T 1984'teki o ilk silahlı baskınlarını kutluyor. O baskınları yapan Mahsum Korkmazları, Abdullah ikincileri unutmuyor, anıyor, yüceltiyor, büyütüyor. Bizim gariban Memiş Arıbaşlarımız işte böyle unutuluyor. Kabrinde ters dönüyor adeta şehit. Bakın şehide saygı nasıl olur biliyor musunuz? Ben size bir başka örnek vereyim. Çok güncel bir örnek. Şehide saygı. Bu Aksaraylı belediye başkanı işte el etek öptüğü gün, PKK'nın da havai fişeklerle kutlama yaptığı gün 15 Ağustos'ta tam aynı gün ya, Kore'de şehit olan 4 Türk askerinin kalıntıları naaşı T 75 yıl sonra Türkiye'ye teslim edildi. Evet. 75 yıl önce Kore'de şehit olan 4 kahraman evladımızın kalıntıları şehitlere saygı gereğince ABD ve Kore tarafından 75 yıl sonra Türkiye'ye teslim edildi. Nasıl oldu bu iş biliyor musunuz? Bakın şehide saygı nasıl oluyor?
Altını çizerek dinleyin lütfen. Erdicim sen de o fotoğrafları lütfen yanımda değiştirerek yayınla, izleyicilerimiz de izlesin. Malum 75 yıl önce 1950 yılında Kore Savaşı başladı. Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgal etmesi üzerine işte Kore Savaşı başladı. Çin ve Sovyetler Birliği Kuzey Kore'ye destek veriyordu. ABD önderliğindeki NATO ülkeleri de Güney Kore'ye destek veriyordu. Türkiye henüz o tarihte NATO'ya katılmamıştı ama NATO'ya katılmak üzere Türk Tugayı da Kore'ye gitti. Bu fedakarlığı gösterdi. Güney Kore'nin yanında savaştık. Tugayımız işte Hatay İskenderun'dan gemilerle yola çıktı. Kore'nin Pusan limanına geldiler. 4 parti halinde gittik. Toplamda 21.212 askerimizle yani 4 tugayımızla 3 yıl boyunca orada savaştık. 21.212 asker. ABD acayip asker yığmıştı. Yani 1.789.000 askerle Kore Savaşı'na en çok asker gönderen ülke oldu. Acayip bir şey. İngiltere 56.000 asker göndermişti. Kanada 26.791 asker göndermişti. Bunların ardından en çok asker gönderen bir dördüncü ülke biz olduk işte. Cephede hayatını kaybedenler ve naaşı kayıp olanlar dahil 900'den fazla şehit verdi. Maalesef naaşı bulunmayan, şehit kabul edilen çok sayıda askerimiz var. Cenazeleri bulunamadı. Gittiler, geri gelmediler, cenazeleri yok. ABD ve İngiltere'den sonra da en fazla şehit veren 3. ülke olduk. Kore'nin Busan kentinde Birleşmiş Milletler Anıtsal Mezarlığı var. Evet. Savaşta şehit olan 462 Türk askeri yatıyor orada. Ama dedim ya sembolik. Bu şehitlerimizden çok daha fazlası kayıp. Kore'de 36.000'den fazla Amerikan askeri hayatını kaybetti. Onların da yüzlerce askerinin naaşı kayıp. Cenazelerini bulamadılar. Bizim Kore Savaşı'nda 2.000'den fazla gazimiz var. Hacı Altıner mesela yaralanma rekoru ondaydı, gazi. Kars Sarıkamış'ın İslamsor köyündendi. Er olarak Kore'ye gitti. Kunuri Muharebesi'ne damgasını vurdu. 14 yerinden yaralanmıştı. Bakın 14. Arkadaşlarına seslendi, dedi ki nasıl olsa bu kadar yarayla ben kurtulamam. Bana bir sandık kurşun bırakın, bir de ağır makinalı bırakın dedi. Siz çekilin dedi. Abi bastı tetiğe. O kritik noktadaki bir boğazı o haliyle tutmayı başardı. Ama çok kan kaybetmişti. Kendinden geçti. Ertesi sabah Amerikalılar tarafından bulundu abi. Nefes alıyordu. Tabi ameliyat üstüne ameliyat falan hayata tutundu. Ya bu mucize adam Türkiye'de pek kimsenin umurunda olmadı ama Amerika işte büyük devlet. ABD'de Kore Savaşı'nın sembollerinden biri oldu. Evet. Bizim Hacı Altıner ABD'de sembol oldu. ABD Başkanı tarafından özel olarak davet edildi. ABD'ye götürüldü. Evet bakın gezmeye götürüyor. Öyle 3 gün 5 gün falan değil bakın. Tam bir yıl boyunca şeref misafiri olarak ağırlandı. Başka ülkelerden de tabii askerler vardı. Semboller seçilmişti. Biri hacıydı. Bir yıl boyunca şeref misafiri olarak ABD'de ağırlandı. Şehir şehir gezdirildi. Amerikan ordusunun en önemli savaş madalyalarından biri olan Gümüş Yıldız'la onurlandırıldı. New York'un Fahri Hemşerisi ilan edildi. New York Şeref Madalyası verildi. Cincinnati'nin Altın Anahtarı verildi. Kaliforniya Üniversitesi'nden Şeref Madalyası verildi. Bakın sadece Amerikan savaş kahramanlarının taşıyabildiği hatıra yüzük var. Onu takdim ettiler. Amerikan vatandaşlığı da teklif ettiler. Hacı teşekkür etti, kabul etmedi. Ben dedi vatandaş olmam. Amerika gazilerimize dünyadaki bütün Kore Savaşı gazilerine bu kadar önem verdi. Kore Savaşı'na geri dönersek, Türkiye'nin en çok şehidi, en çok kaybı, en şiddetli çarpışmaların yaşandığı Kunuri bölgesinde verildi. Kunuri çukuru deniyor zaten. O kadar çok insan öldü. İşte aradan yıllar geçti. ABD ile Kuzey Kore
2001 yılında, yani bundan 24 yıl önce masaya oturdular, bir anlaşma yaptılar. 2001 yıl. Bakın ABD büyük devlet. Kayıplarını unutmuyor. Aradan bunca zaman geçmesine rağmen geçti gitti filan demiyor, unutmuyor. ABD ile Kuzey Kore 2001 yılında anlaşma imzaladılar. Kuzey Kore yönetimi bu anlaşma çerçevesinde Kore Savaşı'nın Kuzey Kore tarafındaki muharebelerin yer aldığı ve Türkiye'nin en çok şehit verdiği bu Kunuri bölgesinde, yani kendi topraklarında Amerikalı uzmanların kazı çalışması yapmasına izin verdi. Amerikalı askeri uzmanlar bu Kunuri bölgesinde kazı yaptılar. Çok sayıda insan kemiği ve savaş kalıntısı buldular. Bu buluntular ABD'ye götürüldü. ABD'nin Hawaii'deki bilim merkezine götürüldü. Sabırla incelemeye aldılar. Bakın 24 yıl. Bütün kalıntıları tek tek birleştirmeye tabi tuttular. Mesela kemiklere yapışmış olan kumaş parçalarının buluntularını incelediler. O dönemde Birleşmiş Milletler Komutanlığı altında savaşan hangi orduların askerlerine ait olabileceğine kadar ayrıntılı analizler yaptılar. ABD Savunma Bakanlığı'nın bu savaş esirleri ve savaş kayıplarının hesabını tutan özel bir birimi var. O özel birimin Hawaii'de laboratuvarları var. O laboratuvarlarda bu analizler yapıldı. Bakın şehide saygı böyle olur. Bu laboratuvarlarda yürütülen çalışmada paramparça halde bulunan, işte buluntu şeklinde bulunan iskeletler bir araya getirildi. Bütün haline getirildi. Bütün haline getirilmeyi başarılan iskeletlerden birinin, bakın, %100'e yakın olasılıkla Türk olduğunu saptadılar. Bütün haline getirilen 3 başka iskeletinde genetik araştırmalar sonucunda Anadolu kökenli olduğunu saptadılar. Dolayısıyla bakın 25 yıldır üzerinde çalıştıkları buluntulardan 4'ünün kesinlikle Türk askeri olduğuna karar verdiler. Bu kimliği meçhul 4 askere ilişkin genetik yapıları, kumaş kalıntıları itibariyle detaylı kitapçıklar hazırladılar. Hawaii'deki ABD üssünden özel askeri uçağı yüklediler. Güney Kore'ye getirdiler. Güney Kore'deki Osan Amerikan askeri üssüne getirdiler. 4 şehidimizin kalıntılarını bu fotoğraflarda gördüğünüz gibi tabut benzeri kutulara koyarak Türk bayrağına sarılı olarak bu gördüğünüz şekilde Türk bayrağına sardılar. Askeri törenle Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer'e teslim etti. Askeri törene işte Amerikan ordusunun, Güney Kore ordusunun temsilcileriyle Birleşmiş Milletler yetkilileri de katıldı. Şimdi nihai sonuç alabilmek için Türkiye'deki ailelerden DNA testleri istediler. Evet. Kore Savaşı'na giden ve geri gelmeyen askerlerimizin ailelerinden, şehitleri bulunamayan, naaşları bulunamayan askerlerimizin ailelerinden DNA testleri istediler. Amerikalılar tarafından özel bir çalışma grubu oluşturuldu bu amaçla. Türk ailelerden DNA testlerini alacaklar. Bu teslim edilen naaşlarla karşılaştırılacak. Böylece 75 yıl sonra teslim edilen 4 şehidimizin isimleriyle, soyadlarıyla kimlikleri ortaya çıkacak. Arkadaşlar, dünyanın en büyük ailesi. Şehide saygı işte böyle olur. Şehide saygı işte böyle olur ya. İnsanın gözleri doluyor. Güya silah bırakan PKK 41 yıl önceki silahlı baskının kutlamasını yapıyor. Bizim siyasetçilerimiz meclisteki komisyonda böyle havai fişek seyreder gibi seyrediyor bunu. Şehitlerimiz mezarında adeta ters dönüyor. Amerikan ordusu ise işte böyle kendi kayıplarıyla birlikte bizim şehitlerimizi de arıyor. Bakın DNA testleri laboratuvarla. Ve işte böyle 75 yıl sonra
4 kahraman evladımızın naaşını Türkiye'ye verir. Türkiye'nin ibret alması gerekir. Fırıldak siyasetiyle olmuyor bu iş. Söylüyorum, kızıyorlar. Armut gibi seyrederek olmuyor. Şehide saygı işte böyle oluyor. Büyük devlet denilen işte böyle oluyor.